Herkese selam arkadaşlar. 12.02.2024 14.14 saatte 14.14'ten 14.14 itibariyle videonun kaydını alıyorum. Konumuz Sandbox. Sandbox'ı teknik yönden inceleyeceğiz ve nasıl bir strateji oluşturuyoruz? Devam eden, süre gelen stratejilerimiz nelerdir? Neleri bekliyoruz? Ona bakalım. Günlük, haftalık, hareketli ortalamalarla alakalı bir analiz yapalım. Şimdi benim uzun zamandan beri Sandbox'a çizdiğim 3 tane uzun vadeli alım stratejime uygun bölge var. Bunlar 0.26, 0.13 ve 0.06'dan geçiyor. Buralara gelirse ben uzun vadeli alım çok isterim yapmayı Sandbox'a, ama buralara kadar uzun vadeli yatırımda beklememe rağmen onun haricinde de swing trade sepetimde Sandbox en ön sıralarda yer tutuyor. Yani en ön koltuklarının birinde Sandbox var. Yani çok trendi yakaladığı zaman yukarı veya aşağı gayet karlı pozisyonlar açmamıza ve bizi mutlu eden bir proje olarak görüyorum. Zaten önümüzdeki dönemde gaming sepeti yapacaksan Sandbox içinde mutlaka olmalı. Sandbox benim gaming sepetimde yok. Ayrı bir gaming sepetim var. Ama daha çok yeni projelerden oluşan, bu Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim döneminde başlamıştım almaya. Ekim'den sonra da tekrar topladıklarım var. Onların içinde Sandbox yok. Çünkü inat ettim Sandbox'a en azından 0.26'ya gelsin diye. Böyle efendime söyleyeyim. Böyle inatla oluşan itikatlarımız ortaya çıkabiliyor arkadaşlar bizim de, ama öbür taraftan swing trade'de kesinlikle inat etmeden Sandbox'ta işlem açıp kapatıyorum. Swing trade sepeti de bizim uzun vadeli yatırımları sigorta etme stratejisinden oluşan bir plan. Tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani bütün aslında yaptığın işlemler hepsi birbirine bağlantılı. Öyle bir plan üzerinde devam ediyoruz. 2024'ün gayet güzel bir yıl olacağı inancındayım, ama benim inancım benim bile umurumda değil. Takip ediyorum piyasayı. Tahmin etmeye çalışmıyorum. Ancak zamansal analiz yaptığımda zaten Ekim ayından itibaren 2024'ün çok iyi çok güzel şeylere gebe olabileceği kanısına vararak ona göre de yeni stratejiler devreye soktuğumuzu herkes biliyor arkadaşlar, kanalı takip edenler. Yani bu üç bölge uzun vadeli yatırım için gayet uygun bölgeler Sandbox'ta. Uzun vadeli dediğim efendime söyleyeyim, yavrulattıktan sonra da sal gitsin, nereye giderse artık bedava Sandbox'larla ister cehennemin dibine girsin ister uzaya çıksın modunda devam edeceğin bir proje. Ya uzun vadeli tutulabilir gibi geliyor. Ortalamalara bakınca şu an itibariyle Sandbox 200 günlüğün üzerinde olması zaten benim için hiçbir problem yok. Zaten 200 günlüğü takip edersen Sandbox'ta gayet güzel çalıştığını görüyorsun. Bu da trendin göstergesi. Yani trende başladığı zaman yukarı veya aşağı, bak aşağı da aynı şekilde. Yani şurada 200 günlüğün altında kapadıktan sonra maşallah birkaç sene sana açmışsan short'u taşıtmaya devam etmiş. Gerçi ben hayatta bu kadar taşımam da çoktan şuralarda almıştım, kaçmıştım kârımı. Bu kadar zaman sonra Sandbox şurada bir kapanışı var, tekrar altına atmış. Ondan sonra geldik işte bu dönemde Sandbox'ta tekrar psikolojik olarak bakınca 200 günlük, çünkü daha çok psikolojiyi anlamamıza yardımcı oluyor. Psikolojiyi anlamaya çalıştığımızda Sandbox'ta bir hareketlenme söz konusu. Ama bu bölgeler, her zaman söylüyorum, birazcık meşakkatli bölgeler. Çünkü buralarda eğer tekrardan bir grup veya balina Sandbox'a girip mal toplamaya başlamışsa eğer, bu bölgelerde birazcık indir bindir yapma ihtimali de olabilir veya bayıltarak, insanları bıktırarak, çünkü piyasa bak 2023'ün başında mesela birçok enstrüman çok iyi primler yaptı. Bu Ekim, Kasım, Aralık döneminde de çok iyi primler yapan enstrümanlar var. Özellikle katman 1, katman 2'ler. Sandbox'ta herhangi bir hareket yok. Yani Sandbox'ı buralardan maliyetlenen yatırımcı
Öteki enstrümanlardaki primleri gördükçe Sandbox'tan artık sıtkı sıyrılmaya başlamıştır onların. Ya ben bunu satayım, en iyisi onu alayım moduna geçmeye başlamış olabilirler. Zaten öyle olur piyasa. Sen bu şeritte giderken yan şerit gider, senin şerit ilerlemez. Sen o şeride geçersin, o şerit durur, senin şerit akmaya başlar. İnanıyorum ben de Sandbox'ın şeridi de önümüzdeki dönemde hızlı akmaya başlayacaktır gibi bir durum söz konusu olabilir. Sabırlı olmak gerekiyor. Sonuçta proje iyi bir proje. Umarım bu benim istediğim seviyelere gelmeden buralardan hareketine başlar. Önümüzdeki dönem 2024'ün sonuna kadar eski zirvesini ve üstündeki bölgelere tırmanış yapar Sandbox. Biz de mutlu eder. Yani swing trade'de mutlu oluruz en azından. Ama piyasada dediğim gibi her zaman kötü senaryo cebinde olsun. Çünkü bir gecede 2 gecede iğne atma durumları olabiliyor piyasalarda. Hangi seviyeden alım yaparsan yap hiç fark etmez. Orası en dibi de olsa, en tepesi de olsa bir kere piyasanın en az %60'lık, %70'lik geri çekilme bir anda veya uzun vadede yapabilme ihtimali olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarma. O yüzden hani bir hayal kurmaya başlamadan önce hayallerin suya düşmesi senaryosu hep cebinde olsun ki öyle bir senaryo gerçekleştiği zaman paniğe kapılıp da hayal kırıklığına uğrama diye söylüyorum. Ama bu şey de değil. Şimdi 200 günlük üzerine 60 Sandbox gidiyor. Sen gece gündüz düşünme. Bu kesin geri döner. Kesin buradan geri dönecek. Kesin öyle olacak. Kesin böyle olacak. Bu takıntıyla da yürümüyor bu piyasa. Anladın mı? Yani şimdi AVAX 16 Ekim'de AVAX Kasım'ın başında 200 günün üzerine atmış, 20 dolardan almışın, dönecek geri, boş ver, keyfini çıkar. Yani trendin keyfini çıkartmayı da bil. Dönerse bakarsın. Şu anki durum 200 günün üzerinde bir problem yok. Umarım buralarda çok indir bindir yapmaz. Ya da dönerse de iyi aşağı doğru yapar. Ondan sonra tekrar devam eder yoluna, bilmiyoruz. Bu stratejiyi uyguluyorsan da, ben özellikle swing trade sepeti diyorum. Niye sepeti diyorum? Orada bende 17-18 tane enstrümanı oraya kanalize etmişim. Bu stratejiyi uygulayacak arkadaşlar için de en az 7-8 enstrümanın buraya kanalize etmeleri gerektiği görüşündeyim her zaman. Tek başına tek bir enstrümana tek bir seviyeden tüm parayla giriş, öyle bir dünya yok arkadaşlar bu piyasalarda. Hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Riskini dağıtmayı bilen arkadaşlar, riskini, kasasını yönetmeyi bilen arkadaşlar her zaman para kazanırlar. Riskini, kasasını yönetemeyen, hayal dünyasında dolaşan arkadaşlar da Allah onlara kolaylık versin. Umarım bütün paralarını kaybetmezler. Önümüzdeki dönemde beyaz bir sayfa açıp daha böyle ayakları yere sağlam basarak yollarına devam ederler. Çünkü bu piyasalarda hiçbir zaman fırsat bitmez. Kaçırdım diye bir şey yok. Bir yerden yakalarsın. Sakin ol. Daha aklı selim şekilde bakarak, daha aklı selim şekilde kararlar vermeye çalış. Videonun başlığı inceleme ve strateji, sıkıcı bir başlık biliyorum. Ben de oraya 50x garanti, 100x, 6 ay sonra 100x gibisinden böyle saçma sapan başlıklar koyabilirim. Ama bunu dürüstçe görmüyorum kendi adıma. Çünkü tahtasını kendim yönetmediğim hiçbir enstrümana 50x garanti, 100x garanti gibisinden 3 kişi 5 kişi videoyu fazla seyretsin diye başlıklar atmak bana dürüstçe bir hareket gelmiyor benim adıma. O yüzden öyle başlıklar atıp da kimseyi yanlış yöne yönlendirmek istemiyorum. Tam tersine ne diyorum? Ayaklarımız yere sağlam bassın. 2024'ün sonuna kadar zaten büyük ihtimalle hepimiz çok mutlu olacağız gibi duruyor. Umarım bu ümidimiz suya düşürmez piyasa. Şu anda Sandbox'ta durumda bir değişiklik yok. Gayet iyi, 200 günün üzerinde. Umarım buradan bir yukarı doğru
atar. Şu bir önceki 0.67 seviyesi tepesinin üzerine de atar gider. Biz de çayımızı kahvemizi içerek Sandbox'ımızın keyfini çıkarmaya devam ederiz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakınız. Akşam canlı yayın olacak. Dün akşam fırtınadan dolayı yarım kestik. Bu akşam fırtına, yağmur, şimşek olmazsa devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.